Çağımızın yeni vebası uykusuzluk. Herkes uykusuzluktan bahsediyor. Uykusuzluk nedir? Aslında her uykusuzluk bir hastalık mıdır veya sadece bir uyku sorunu mudur? Bunu gelin birlikte inceleyelim. Uykusuzluk tanım olarak aslında haftada 3 geceden fazla, 3 aydan fazladır. Uykuya dalmakta çok zorlanıyorum ve uzun sürede dalıyorum. Gecenin bir yarısında uyanıyorum ve geri uykuya dalamıyorum. Ve sabahleyin vaktim varken, uyuyabilecekken çok erken uyanıyorum ve uykuyu devam ettiremiyorum demektir. Uykusuzluk teknik terimiyle insomnia ya da Türkçe'de insomni olarak tanımlanır. Ama herkes bir uykusuzluktan dem vuruyor. Sabahleyin yorgun kalkmak, ara sıra uyuyamamak, ara sıra uyanmak, bazen gece yarısında tuvalete kalkmak gibi sorunları da uykusuzluk olarak tanımlıyoruz. Halbuki bunlar birer uyku sorunu. Uyku sorunları farklı farklı olabiliyor. Mesela uyku saatimiz kaymıştır. Bir sebepten dolayı gece 2'den önce uykumuz gelmiyordur ama 2'de yattığımız anda da yastığa kafayı koyduğumuz anda da uyuyoruzdur. Sabahleyin de işe gitmek için en geç 8'de uyanmamız gerekiyordur ve 6 saatlik uyku yetmiyordur. Durum bu olunca bu uykusuzluk değil. Çünkü biraz önce de tanımını yaptığım gibi uykusuzluk, uykuya dalamama, uykunun bölündüğünde geri uykuya geçememe ve gece uykusunun erken bitmesi. Aslında bu bahsettiğim çok geç saate kadar uyanık kalıp sabahleyin kısa bir uykudan sonra uyanmak zorunda olduğundan yorgun uyanmak bir uyku sorunudur. Ve bunlar aslında hayat tarzındaki ufak değişikliklerle çözülebilen sorunlardır. Veya başka bir örnek verelim. Gece normal 11'de yatıyorum. Sabahleyin de saat 7'de 8 saatlik uykunun sonunda kalkıyorum. Ama yine de çok yorgun kalkıyorum. Böyle bir durumda araştırılması gereken altta yatan tıbbi bir sorun var mı? Uyku kalitenizi etkileyen tıbbi bir sorun var mı? Varsa bu nedirdir? Ve bu bir tıp doktorunun, bir nöroloğun devreye girmesini gerektirir. Çünkü bunun altında bir uyku apnesi yatıyor olabilir, huzursuz bacak sendromu yatıyor olabilir veya şu anda aklıma gelmeyen birçok, daha doğrusu çok gelen ama burada saysam sizin çok vaktinizi almış olacağım birçok uyku hastalığıyla ya da uykusuzluğa neden olan, uyku sorununa neden olan hastalıkla ilgili olabilir. Bunların öncelikle elenmesi gerekir. Uykusuzluk tanımı ise ya da insomnia ya da insomni tanımı ise düzenli olarak uykuya dalma konusunda sıkıntı çekmek veya gece uyanıp yine uykuya geri dönememek veya sabahleyin çok erken uyanmak. Bunların biri, birkaçı veya hepsi birden olabilir. Bunun da 3 aydan fazladır devam ediyor olması gerekir ki kronik insomniden bahsedebiliyor olalım. Nasıl çözeceğiz? Aslında hem çok kolay hem de hiçbir ilaç gerektirmiyor. Dünya üzerinde şu anda kabul görmüş bir yaklaşım var. CBTI, Cognitive Behavior Therapy for Insomnia. Uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapi. Burada aslında olan şey, yani uykusuzluk nasıl ortaya çıkıyor? Tabii ki stresle olabilir, bir hastalık geçirilebilir, bir travma söz konusu olabilir. Bir de modern insanın yatağa girip yatakta sürekli düşünmesi, elindeki elektronik aletlerle zaman geçirmesi, sürekli olarak bir uyarana maruz kalması ve hatta ilginç gelecek ama kitap okuma alışkanlığı bile uykusuzluğa yol açabilir. Böyle bir durumda CBTI ile, yani bu yaklaşımla biz beynimizi uykuyla ilgili olarak eski şartlanmasına geri döndürüyoruz. Beyin eğer yatakta başka şeyler de yapılabileceğini anlamaya başlarsa ya da içgüdüsel olarak bunu kabul etmeye başlarsa, birazcık da bizim eğilimimiz varsa uykuyu bir tarafa atar. Yatak sadece uyku için olan bir yerdir noktasına tekrar beyni getirmek için bu yeni terapi şeklini, aslında terapi dediğim zaman olay biraz psikolojiye kayıyor ama yaptığımız şey bu değil. Basit bir şartlanmayı beyne belirli yaklaşımlarla öğreterek bu uyaranı, yatağa girdiğimizdeki uyaranı sadece uyuma yönünde algılamamızı sağlayan bir uygulama. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki %70 oranında CBTI uykusuzluk için çözüm sağlıyor. Ve üstelik hiç ilaçsız, hiçbir ilaç kullanmadan. Hatta şunu söyleyebilirim. Birlikte çalıştığımız danışanlarımızla şu anda kullanmakta oldukları uyku ilaçlarının miktarlarını bile düşürüyoruz. Ve bazılarının bıraktığını bile biliyorum. Çünkü beyin aslında
uyumak ister. Sadece farklı şartlanmalar bu uykunun önüne geçer. Tabii ki bunun yanı sıra her gün rutinde değişmeyen uyku saati, belirli bir sürede uykuyu sağlamak, en azından 5,5-6 saat, her gün aynı saatte yatmak, bunlar çok çok önemli. Zaten bu çalışmanın da önemli bir unsuru. Genelde yurt dışında baktığınız zaman CBTI uygulamaları 6 ila 8 hafta sürüyor ortalamada. Bu süreden daha az süren danışanlarımız da oluyor, daha fazla süren danışanlarımız da oluyor. Tabii ki insanın yaşam şartlarının nasıl olduğu da önemli ve kişinin ne kadar yaptığımız plana uyabildiği de önemli. Şunu söyleyebilirim ki geçtiğimiz aylarda Almanya'da artık uykusuzluk için CBTI yaklaşımı reçete edilmeye başladı. Yani her şeyden önce bu yaklaşımı deniyoruz ve uykusuzluğu eğer bu noktada yenemiyorsak, üstesinden gelemiyorsak o zaman ilaca ve takviyelere başvuruyoruz. Sizlerle paylaşmak istediğim güzel bir şey de CBTI uygulamacısı olarak Türkiye'de çalışmaya başladığım. Türkiye'nin bildiğim kadarıyla ilk CBTI uygulayıcısıyım. Amerika'dan aldığım eğitimle artık yetişkinlerle de uykusuzluk konusunda hem bütüncül bakış açısıyla hem de CBTI yaklaşımıyla çalışmaya başladık. Uykusuzluğun reçete edilen ve dünyaca bir numaralı çözümü olduğu kabul edilen CBTI konusunda bilmeniz gerekenleri size kısaca aktarmak istiyorum. 5 tane unsurumuz var. Bunlardan ilki yatağın sadece uyku için olması. İkincisi düzenli yatma saati. Üçüncüsü düzenli kalkma saati. Dördüncüsü uyandığımızda yatakta kalmamak. Sürekli yatakta sağa sola dönüyor olmamak. Çünkü o zaman beynimiz farklı bir şekilde algılıyor yatağı ve yatakta vakit geçirilebilir uyanıkken diye düşünülüyor. Ve de beşincisi de bu yaklaşımları tutarlı bir şekilde gerçekleştiriyor olmak. CBTI sadece bu konuda eğitim almış, uykuyu her yönüyle bilen uzmanlar tarafından çalışılır. CBTI konusunda dünyada üretilmiş uygulamalar da var. Bunlardan da yararlanabilirsiniz.